Avrupa'da Türkiye üzerinden büyük bir kavga başladı. Fransa ve Almanya, Türkiye'nin denizaltı inşa kabiliyetleri üzerinden birbirlerine giriyor şu an. Son olarak Milli Denizaltı Projemiz Milden projesine başlamamız Fransa'yı bir hayli rahatsız etti. Ama daha da önemlisi onların elinden bir modernizasyon projesini aldık. İçlerine en çok bu oturdu. Çünkü Fransa'nın ürettiği denizaltıların modernizasyonu için bir ülke Türkiye'nin kapısını çaldı. Hani bir ara bu Türkler çok oluyor artık diye bir slogan vardı ya. Galiba o bugünlerde hiç olmadığı kadar gerçeğe dönüyor. Detayları elbette konuşacağız. Türkiye Fransa'yı neden bu kadar rahatsız etti? Türk savunma sanayi denizaltı inşası konusunda nasıl bir serüvenin sonunda bugünkü haline geldi? Türkiye üzerinden Avrupa'nın iki devi neden birbirine girdi? Bugün bu tarz soruların hepsini cevaplayacağız. O yüzden uzatmadan başlayalım. Ama hazır intro girmişken siz de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Avrupa'da denizaltı yapımı dendiğinde akla iki tane dev gelir. Almanya ve Fransa. Gerçekten de ikisi de bu konuda başarılı devletlerdir. Şimdi bu ikisi bir konuda birbirine girdi ve kavganın merkezinde Türkiye ile Güney Kore var. Tabii ki başlıca sorun Türkiye. Fransız Naval Group yöneticisi Alman devi ThyssenKrupp Marine Systems şirketini denizaltı pazarına yeni oyuncular sokmakla suçladı. Onların yeni rakipler ortaya çıkarmakta şampiyon olduğunu söyledi. Şu anda denizaltı ihracat pazarında varlık gösteren Türkiye ve Güney Kore'ye Almanlar son derece önemli teknoloji transferi yaptılar dedi. Tabii Alman şirketi de kendini savundu. Peki bu konuda Fransızlar haklı mı derseniz aslında evet, Almanlar teknoloji transferi sürecine Güney Kore ile bizden de önce başladılar. Güney Koreli Hyundai Heavy Industries şirketiyle Tip 214 denizaltılarının üretimini ortak yaptılar ve bu ortaklıkla üretilen iki denizaltı 2008 yılında hizmete girdi. Yani bizden önce Güney Kore kendini bu konuda geliştirdi. Almanlardan çok şey öğrendiler. Hatta Endonezya donanması için bugüne kadar 6 adet denizaltı bile inşa ettiler. Bunun yanında orta sınıf denizaltılar da üretmeye başladılar. Hatta nükleer tahrik sistemli denizaltı için çalışmalar yapıyorlar şu anda. Peki Türkiye için aynı şey geçerli mi derseniz evet, Türkiye için de aynı şey geçerli. Türkiye'de de buna benzer bir süreç yaşandı. Bu süreci birazdan başından itibaren özetleyeceğiz. Ama Güney Kore ve Türkiye'nin yaşadığı bu süreçler tabii ki pazarda yeni oyuncuların ortaya çıkmasını sağladı. Mesela en basitinden söylersek Endonezya donanması o 6 denizaltı için muhtemelen Almanya ya da Fransa'nın kapısını çalacaktı. Buna mecburdu ama Güney Kore'den aldılar. Yani bu kavga boşuna değil. Hatta daha da ötesi, Fransız Silahlanma Müdürlüğü'nün başkanı yakın zamanda Almanya'yı benzer bir konuda daha suçladı. Sizin yüzünüzden müşterilerimiz artık daha fazla teknoloji transferi istemeye başladılar dedi. Yani Almanya Fransa'nın elinden ihaleleri almak için teknoloji transferini kabul ediyor ve gelinen süreçte muhtemelen artık Fransa da teknoloji transferi yapmayı kabul etmek zorunda kalacak. Peki Türkiye'de bu konuda nasıl bir süreç yürüdü? Çünkü biliyorsunuz düne kadar Türkiye denizaltı konusunda tamamen yurt dışına bağımlı bir ülkeydi. Birçok konuda olduğu gibi. Şu an ne oldu da böyle bir kavganın merkezine gelebilecek hale geldik? Türkiye'nin ilk denizaltı çalışması için yaklaşık 300 yıl geriye gitmek gerekiyor. Ama böyle deyince tabii ki gerçek anlamda bir denizaltıdan bahsetmiyoruz. İşin magazin boyutu bu. 1719 yılında Haliç'te mavi sulardan timsah benzeri dev bir cisim çıkıyor ve etraftaki kayıklar oldukça korkuyor. Kıyıdaki halk ciddi panik yaşıyor. Ama sonradan ortaya çıkıyor ki bu tuhaf araç sarayın baş mimarı İbrahim Efendi tarafından tasarlanmış ve bu tasarım 3. Ahmet'in oğullarının sünnet töreni için yapılmış. Nasıl çalışıyordu? Ne gibi kabiliyetleri vardı? Elbette bununla ilgili bir bilgi yok. Ama sadece suyun altına girip çıkabiliyor olması bile o dönem için oldukça kıymetli. Zaten bu yüzden tarihçilerin bir kısmı bunu ilk denizaltımız olarak kabul ediyor. Ama bizim için önemli olan bundan sonrası. Osmanlı'nın sahip olduğu denizaltılardan ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk dönemlerinde filan sahip olduğu denizaltılardan bahsetmeyeceğim. Yakın döneme geleceğim hemen ve sahip olduğumuzdan ziyade bizim ürettiklerimiz olacak odak noktamız. Çünkü diğerlerini zaten önceki kanalımızda konuşmuştuk. Bir ara yine toparlarız bu kanalda da. Detaylı bir video hazırlarız. Ama şu an odak noktamız yakın dönem Türk Deniz Kuvvetleri. Özellikle son dönemde denizaltı inşa kabiliyetimizi çok geliştirdik. Bunu yaparken Almanlardan yaptığımız teknoloji transferinin payı çok büyüktü. Mesela yeni tip denizaltı projesini Almanlarla birlikte yürüttük. Bu proje sayesinde havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet tip 214 sınıfı denizaltının inşasına başladık. Bunu da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıyoruz. Şimdi öncelikle şu havadan bağımsız tahrik sistemine değinmekte ve odaklanmakta fayda var. Çünkü bu zaten bir
destek almadan bu kadar kısa sürede başarabileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir şey değildi. Havadan bağımsız tahrik sistemi daha önce envanterde olmayan bir teknolojiydi. Biz ilk kez Piri Reis denizaltısı ile tanıştık bununla. Belki de yeni tip denizaltı projesi kapsamında edindiğimiz en önemli kazanım buydu. Denizaltı teknolojisindeki en gelişmiş noktalardan birinden bahsediyoruz şu anda. Sistemin detaylarına girmeyeceğim. Ama bize kazandırdığı şey gizlilik. Biliyorsunuz bir denizaltının etkili olabilmesi için gizliliğini koruyabilmesi gerekiyor. Donanmaların sessiz ve vurucu güçleri denir bunlar için. Havadan bağımsız tahrik sistemi olmadan bu gizliliği uzun süre koruyamazsınız. Çünkü denizaltılar belli aralıklarla suyun üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar. İşte bu tahrik sistemi bu aralığı oldukça uzatıyor. Yani çok daha uzun süre suyun üzerine çıkmadan görev yapabiliyor. İşte bu yüzden diyorum ki bu kazanım belki de en önemli kazanımımızdı ve bunu bir destek almadan bu kadar kısa sürede geliştirmemiz mümkün değildi. O yüzden bu projede Almanya'dan yaptığımız teknoloji aktarımı bizim için gerçekten çok önemli. Bu yeni tip denizaltı projesinde üretilen denizaltılar deniz kuvvetlerimiz tarafından reis sınıfı denizaltılar olarak adlandırılıyor. Toplamda 6 adet denizaltı üretilecek ve bunun ilki yani TCG Piri Reis 2024'ün Ağustos ayında envantere girdi. 2029'a kadar kalan 5 denizaltı daha Gölcük Tersanesi'nde üretilerek hizmete alınacak. Bu sınıftaki denizaltıların yerlilik oranı tam %80. Almanya'dan hangi kritik teknolojilerin transfer edildiği de net olarak bilinmiyor. Ama o transferlerin işe yaradığı belli. Çünkü Türk savunma sanayi bu projenin hemen ardından MİL'den yani Milli Denizaltı Projesi'ne başladı. Biz bu projenin ilk çalışmalarını Haziran 2017'de yaptık. Yeni tip denizaltı projesinin üretim çalışmalarına 2015'te başlamıştık. İşte o projenin bize verdiği özgüven milli denizaltının yapılabileceğine inanmamızı sağladı. 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda MİL'den Tasarım Proje Ofisi kuruldu ve geçen ay Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ilk geminin ilk kaynağı yapıldı. Bu projeyle ilgili daha fazla detay yok ama 5-6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ilk denizaltı envantere girecek. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak ve 80 metre uzunluğa ve 2700 ton deplasmana sahip olacak. Bunun yanında Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği ve geliştireceği silahları kullanacak. Mesela atmaca ya da gezgin gibi silahlar bu denizaltımızdan mutlaka ateşlenecek. Az önce verdiğim uzunluk ve deplasman bilgisi süreç içerisinde elbette değişebilir. Ama şu an için bilinen bu. Eğer Milden projesini başarıyla ve hızlı şekilde tamamlarsak ve bu denizaltı sahada kendini gösterirse emin olun Türkiye dünyada denizaltı pazarında en başlara yerleşir. Çünkü Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağlarından dolayı ihalelerde öne geçebileceği bir sürü coğrafya var. Zaten şu an Fransa'yı korkutan esas potansiyel bu. Yoksa Fransa bu konunun duayenlerinden biri haline gelmiş bir ülke. Kalkıp da Türkiye bizden daha iyisini üretir korkusuyla bu kavganın içine girmiyorlar elbette. Mesele tamamen pazar payı ile ilgili. Ve dediğim gibi Türkiye sadece Mil'den ve reis sınıfı denizaltı projelerini yürütmüyor. Mesela STM'nin STM 500 adında bir mini denizaltı projesi de var. Bu denizaltı mini diye adlandırılsa da 22 kişilik mürettebatla görev yapacak ve ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi taşıyabilecek. İçinde toplamda 8 adet ağır torpido bulunuyor. Özellikle tip 214 gibi devasa platformlara değil de daha orta sınıf platformlara ihtiyaç duyan devletler için çok önemli bir seçenek olacak bu. Bir de Türkiye'nin tek olayı denizaltı üretimi değil, modernizasyon projeleriyle de kendimizi göstermeye başladık. Daha önce Türkiye'de Preveze ve Ay sınıfı denizaltılarımızın yarı ömür modernizasyonlarını kendimiz yapmıştık. Ama Fransa'yı esas rahatsız eden Agosta 90B denizaltılarının modernizasyon işini almış olmamız. Çünkü bu denizaltılar Pakistan'a ait ve Fransız yapımı denizaltılar. Bunların modernizasyon işini Pakistan Türkiye'ye verdi ve STM ikisini modernize edip Pakistan donanmasına teslim etti bile. Bu ne demek oluyor? Fransa'nın bırakın İslam dünyasında Türkiye'nin elinden bir ihale almasını, kendi ürettiği denizaltıların bile modernizasyon işini Türkiye'ye kaptırıyor şu anda. Böyle olunca da elbette Avrupa'da büyük bir kavganın fitili ateşleniyor. Türkiye günden güne daha da güçleniyor. İnanıyorum ki bugün konuştuğumuz kavga sadece bir başlangıç. Biz büyüdükçe onlar daha çok birbirlerine girecekler ve bir sloganı tekrar duyacağız. Bu Türkler çok oluyor artık. Allah'a emanet olun.